Hepinize merhaba dostlar. Bugün bir hayli korkutucu bir konuyla karşınızda olacağım. Çünkü bu yaşanmışlık umutsuzluğun, çaresizliğin ve açlığın en zor safhalarını yaşadıkları anda kimisi annesinin, kimisi takım arkadaşının etini yiyerek hayatta kalmaya çalışan 16 kişinin yaşam ile mücadelesi. Şu an ekranda görmüş olduğunuz takım Uruguay'ın Old Corinthians isimli rugby takımı. Her birinin farklı hayal hedefleri vardı ve onları bir arada tutan takım ruhu diğer insanları onlara imrendiriyordu. Onlar her karşılaşma öncesi büyük bir istikrar ile antrenman yapıyor ve kazanma inancı ile sahalara çıkıyorlardı. Ancak bir sonraki karşılaşmaları hiç de bekledikleri gibi olmayacaktı. 12 Ekim 1972 Cuma günü Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşmaya birçoğu ailesiyle, kız arkadaşıyla yola çıkmıştı. Ancak fırtınalı dağ havası yüzünden uçak geceyi geçirmek üzere Arjantin'in Mendoza şehrine indi. 13 Ekim öğleden sonra yolculuğa devam etmek üzere havalanan uçak kısa süre sonra dağlardaki bir geçidin üzerinden uçmaya başlamıştı. Rakımı 4000 metreden yüksek dağların üzerinden geçmesine rağmen alçak seyreden uçak Şili-Arjantin sınırı yakınlarında o zamanlar isimsiz olan, daha sonra gözyaşları buzulu olarak anılacak zirveye çarparak sağ kanadını kaybetti. Kopan sağ kanadın savrularak uçağın kuyruk bölümünde büyük bir delik açmasıyla kontrolü kaybeden pilotlar ikinci bir zirveye daha çarparak sol kanadı da kaybetti. Ve uçak çakıldığı dik bir yamaçtan kayarak bir kar yığınına takılarak durabildi. 45 yolcudan 12'si kaza esnasında ya da hemen sonra, 5'i ertesi sabah ve biri de yaralarına yenik düşerek 8. gün ölmüştü. Geride kalan 27 kişi dondurucu soğuk altında dağların yüksek rakımında hayatta kalmanın çok zor olduğu koşullarla karşı karşıya kaldı. 16. gün çığ düşmesi sonucu 8 kişi daha öldü. 60. güne kadar soğuk ve açlıktan 3 kişi daha ölecek ve sonuçta 16 kişi kurtulacaktı. Ancak nasıl? Aralarında doktor olmadığı gibi hiçbir tıbbi gereçleri yoktu ve zayıf olan ölüyordu. Sağ kalanlardan 2 tıp öğrencisi enkaz parçalarıyla yaptıkları aletlerle ancak kırık çıkıklarla baş edebiliyorlardı. 3 ülkeden arama ekipleri kaybolan uçağı aramaya başladılar. Ancak beyaz olan uçak karın içinde kaldığından gökyüzünden görülemiyordu. Aşırı soğukla baş edebilecek kıyafetleri ya da buzda yürüyebilecekleri ayakkabıları yoktu. Uçağın izolasyon malzemelerinden kendilerine battaniye yapmışlardı ve 3'er 4'er kişilik gruplar halinde bu malzemelerin altında yatıyorlardı. En önemli sıkıntı ise açlıktı. Kaza sonrası ilk günleri uçak enkazında buldukları yiyeceklerle atlatmışlardı. Bavullarda buldukları çikolata, bisküvi, kraker gibi ürünleri yiyip buz eritip içiyorlardı. Ne kadar az pay etseler de stoklar kısa sürede tükenmişti. Karla kaplı dağlık arazide ne bir doğal bitki örtüsü vardı ne de herhangi bir hayvan yaşıyordu. Hayatta kalabilmek için zor bir karar vermeleri gerekiyordu ve ölen arkadaşlarının cesetlerini yemeye karar verdiler. Ölenlerin çoğu hem sınıf arkadaşları hem de yakın dostlarıydı. Bazıları başlarda çekingen davrandıysa da hayatta kalmanın başka bir yolu olmadığını anlayarak birkaç gün içinde fikrini değiştirdiler. Nando Parrado 2006 yılında kitabında kararı alırkenki çaresizliklerini şöyle anlatıyordu. Yüksek rakımda vücudun kalori ihtiyacı astronomiktir. Açlıktan ölüyorduk ve yiyecek bulma umudumuz da kalmamıştı. Ama açlığımız o kadar arttı ki yine de aramaya devam ettik. Tekrar uçağın gövdesinde kalmış kırıntıları aradık durduk. Bavulların deri kısımlarını koparıp yemeye çalıştık. Bu maddelerdeki kimyasalların bize yarardan çok zarar vereceğini bile bile. Koltuk oturaklarını saman buluruz ümidiyle parçaladık. Ama içinden sadece yenmesi mümkün olmayan koltuk süngeri çıktı. Tekrar aynı sonuca varıyordum kafamda. Eğer üstümüzdeki elbiseleri yemeyeceksek burada alüminyumdan, plastikten, buz ve kayadan başka hiçbir şey yoktu. Dağdaki 11. günlerinde uçakta buldukları radyoyu dinlerken kendileri için yapılan arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu öğrendiler. Aldıkları haberle umutsuzluğa düşseler de
uzun süre arkadaşlarının etlerini yiyerek yardım beklemeye devam ettiler. 60. günde artık tek kurtuluş yolunun batıya doğru dağları aşmak olduğunun farkına vardılar. 61. gün yola çıkmanın doğru olacağına kanaat getiren iki kişi 12 Aralık'ta tırmanmaya başladı. Bu iki kişi birkaç gün yürüyüşün sonucunda karsız zemine ulaştı. Yürüyüşlerinin 9. günü 3 köylüyle karşılaşıp yardım istediler. Ertesi gün köylülerin çağırdığı yardımla dağdaki 70. günlerinde bu iki kişi kurtarıldı. Diğer kazazadeler kurtarma haberini uçaktaki radyodan duydular. Kurtarma ekiplerinin yetersiz olması nedeniyle kalanların 6'sı 71. günde, son 8'i ise 72. günde helikopterlerle kurtarıldı. Kurtulanlar Santiago'daki hastanelere götürülerek yükseklik hastalığı, soğuk çarpması, dehidratasyon, iskorbüt, kırık kemikler ve kötü beslenme nedeniyle tedavi gördüler. Kazazadeler yanlarında taşıdıkları peynirleri yiyerek hayatta kalmayı başardıklarını söylediler. Diğer detayları sadece aileleriyle paylaşmayı planlamışlardı. Ancak Uruguay Hava Kuvvetleri uçuş 571 kazasından sağ kurtulanların olduğu haberi uluslararası basına da sızdırdığından yöre gazeteci akınına uğradı. Kaza yerinde çekilen dehşet verici fotoğraflar basına sızdırıldı ve sansasyon yaratmak üzere hazırlanmış yazılarla kamuoyunun önüne atıldılar. Ölen kişilerin aileleri kurtulanlara olan desteklerini kamuoyuna açıkladılar. Tüm dünyaya hayatta kalabilmek için yaptıklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini bildirdiler. Buna rağmen basın olayın sadece beslenme şekline odaklanıp bir yamyamlık vakası olarak tarihe geçmesini sağladı. Sevgili arkadaşlar, biz kendi hayatımızda kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışırken bile birçok şeyi göze alıyoruz. Belki de birçok kişiden vazgeçiyoruz. Kendi ailemizden, kendi çevremizden. Bizim böyle bir şey yapmamızın temel nedeni aslında hedefimiz. Buradaki konumuz hayatta kalmanın ne kadar çok zor bir süreçten geçtiğini ve açlığın insanı ne kadar çok etkilediği üzerinde durmaya çalışıyoruz. Çünkü açlık kadar kötü bir şey bulunmaz. İnsanlar her ne kadar çalışırsa çalışsın güzel bir yemek veya karnını doyurmak için çalışır. Değerli dostlar, her ne olursa olsun 16 kişinin verdiği karara saygı duymak gerekir. Neyi okuduğuna dikkat et. Gelecek şeyler daha farklı olacak.